Merhaba. Bugün sizlerle aspirini konuşacağız. Bana tıpta devrim yaratan en önemli gelişme nedir diye sorsanız tereddütsüz aspirin derim. Aspirin çeşitli ve olağanüstü etkileri olan bir süper ilaç. Uzun yıllar belirli bir yaşın üzerinde herkese günde ufak doz aspirin alması önerilirdi. Bakalım bilim bu konuda ne diyor? Aspirinin etken maddesi olan ve söğüt ağacının kabuğundan elde edilen salisilik asit binlerce yıldır bir ateş düşürücü ve ağrı kesici olarak kullanılmıştır. Hipokrat'ın bu ilacı romatizma ve lohusalık humması gibi ateşli hastalıklarda kullandığı belgelenmiştir. Tarih boyunca da birçok hekim söğüt ağacı kabuğunun ekstresini çeşitli hastalıklarda başarıyla kullanmışlardır. 1897 yılında Alman kimyager Felix Hoffmann, söğüt ağacının kabuğundan elde edilen salisilik asidi daha stabil hale getirebilmek için bir kimyasal işlemden geçirerek asetil salisilik asit haline dönüştürdü. Bu maddenin tıpta başarılı kullanımı üzerine Felix Hoffmann 1899 yılında bunu aspirin adı altında patentledi. Böylece günümüzde dünyanın en çok kullanılan ilacı geliştirilmiş oldu. Hoffmann, salisilik asiti asetil salisilik asite dönüştürürken farkında olmadan bu ilaca bir kan sulandırıcı özellik kazandırmıştı. Yıllar içinde aspirin kullanan kişilerde bir kanama eğilimi olduğu fark edilmiş ve yapılan araştırmalar bu özelliğini ortaya koymuştur. Aspirini bir ateş düşürücü ve ağrı kesici ilaç olmanın ötesinde bir süper ilaç konumuna getiren işte bu kan sulandırıcı özelliği. Aspirin 20. yüzyılın en önemli 10 icadı arasında sayılmaktadır. Aspirinin birçok tedavi edici özelliği var. Ağrı kesici, ateş düşürücü, enflamasyon baskılayıcı, pıhtılaşmayı engelleyici ve son zamanlarda anlaşılan kanserden koruyucu etkileri vardır. Videomuzun konusu aspirinin kan sulandırıcı ve kalp krizlerinden koruyucu etkisi. Damarlarda daralma ve tıkanmalara neden olan damar sertliği hadisesi yani arterioskleroz kalp krizlerinin en önemli nedenidir. Damar sertliği olayı adı üstünde damarların elastikiyetlerinin kaybolması, damarların iç yüzeyinde plakların oluşması ve daha önemlisi damar iç yüzeyinin bozulmasına neden olur. İşte bu iç yüzeyleri bozulmuş, daralmış damarlar kan hücrelerinin pıhtılaşması için bir zemin hazırlar. Eğer bu olay kalbin koroner damarlarında olursa kalp krizlerine, beyin damarlarında olursa felçlere neden olur. Damar sertliği olan kişilerde kan pıhtılaşmalarını engelleyen en önemli ilaç, en temel ilaç aspirindir. Şimdi gelelim videomuzun konusuna. Kimler ne zaman aspirin kullanmalılar? Damar sertliği yani arterioskleroza bağlı kalp damar hastalıkları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bir numaralı ölüm sebebidir. 45 yaşından sonra her erkek, 50 yaşında yani menopozdan sonra her kadın potansiyel koroner arter hastasıdır. Taksimetreyi biraz ileriye aldığımızda 60'lı yaşlardan itibaren arterioskleroz hadisesi beyin damarlarını tutmaya ve felçlere neden olmaya başlar. Bu bakımdan tıp dünyası belirli bir yaştan sonra koruyucu olarak herkese günde ufak doz bir aspirin almasını önermekteydi. Aspirinin koruyucu dozu günde bir kez 81 ila 100 mg arası bir doz olarak belirlenmiştir. Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar, kalp hastalığı olmayan sağlıklı kişilerde koruyucu aspirin kullanımının kalp hastalıklarını önleme konusunda herhangi bir faydasının olmadığını göstermiştir. Öte yandan aspirin kullanımının
Özellikle yüksek tansiyon olan kişilerde çeşitli nedenlerle oluşabilecek kanama riskini %4 civarında arttırdığını göstermektedir. Dolayısıyla koruyucu değeri olmayan bir uygulamanın kanama riskini %4 olarak arttırması kabul edilemez olarak kabul edildi. Bu nedenle Amerikan Kalp Derneği'nin resmi önerisi kalp hastalığı olmayan sağlıklı kişilerin aspirin kullanmamaları yönündedir. Öte yandan bir başka görüş ise ailesinde kalp damar hastalığı hikayesi olan ve özellikle şeker hastalığı bulunan kişilerde koruyucu aspirin kullanımının gerekli olduğudur. Aspirinin koruyucu etkisi beyin damarı tıkanmalarına bağlı felç olaylarında daha etkili gözükmektedir. Bu bakımdan risk altındaki olan kişilerde önerilmektedir. Yapılan bilimsel çalışmalar, düzenli ve uzun süreli koruyucu aspirin kullanımının birçok kansere karşı koruma sağladığını göstermektedir. Konuyu özetleyecek ve toparlayacak olursak ve videonun başında sorduğum soruya cevap verecek olursak, aspirin kullanmadan önce mide ve bağırsaklarla ilgili bir sorun olmadığına dikkat edilmelidir. Kalp damar hastalığı olmayan sağlıklı kişilerde aspirin kullanılmasına gerek yoktur. Ailesinde güçlü koroner arter hastalığı öyküsü bulunan 45 yaş üzeri erkekler ve 50 yaş üzeri kadınların aspirin kullanmaları faydalı olabilir. Ailesinde beyin damar tıkanmalarına bağlı felç öyküsü olan kişilerin aspirin kullanmaları faydalı olabilir. Kalp damar hastalığı olan kişilerin aspirin veya bazen daha güçlü kan sulandırıcı ilaç kullanmaları elzemdir. Şeker hastalarında bir aşamada mutlaka diyabetik anjiyopati denilen damar hastalığı oluşur. Şeker hastalarının da kan sulandırıcı aspirin kullanmalarında fayda vardır. Ailesinde kolon kanseri öyküsü olan veya bağırsaklığında polip tespit edilen kişilerin aspirin kullanması faydalı olabilir. Tabii bu öneriler sadece bir genelleme. Aspirin kullanım konusunda en sağlıklı kararı tıbbi durumunuzu bilen hekiminiz verecektir. Bu arada merak eden varsa ben şahsen 50 yaşlarımdan beri her gün düzenli olarak günde 100 mg aspirin kullanıyorum. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere.